Dostlar merhaba. Ee, Bugün de bir bilinmeyenle ilgili video çekmek istedik. Aslında bilinen de bilgi kirliliğine maruz kalan bir bilgi. Ezoterizm. Son günlerde yaşadıklarımızdan sonra ezoterizm, ezoterik bilgi çok anlatılır, çok anlaşılır, çok konuşulur oldu. İnsanlar anlamaya çalışıyorlar ama bilgi kirliliği de çok fazla. Ee, Gerçekten biz de tam biliyor değiliz tabii. Biz de kenarından ucundan biliyoruz ama işte özellikle bu şey sürecinden sonra, Covid sürecinden sonra işte ezoterik paylaşımlar, bunun gibi şeyler hep arttı. Biz kısaca bugün yine dostum Kıvanç'la ezoterizmle ilgili konuşmayı düşündük. Ezoterizm nedir? Tarihsel süreci nedir? Bu süreç nasıl başlamış, nasıl devam etmiş? Neden e, ritüellere ihtiyaç duyar? Neden kendini gizli bir şekilde anlatma çabası halindedir? Neden değişik yollara, yani bildiğimiz yollardan değil de başka yollardan, arka yollardan dolaşır? Bunları anlatmaya çalışacağız kısaca. Şöyle bir girizgah yapayım. Aytunç Altındal'ın kitabında aynen şu kelime geçiyordu. Ezoterizmin etimolojik olarak anlamını şöyle çevirmiş üstad. Ezo gizli, ter içeride saklı. Yani gizlinin içindeki gizli gibi bir çevrim var. Türkçe'ye şimdi yeni çevirmeye çalışan insanlar okuduğumuz kitaplarda içretlik diye anlatıyorlar. Yani bizdeki karşılığı, kadim karşılığı batınilik olarak da çevrilebilir. Böyle bir gizlilik de neyi gizlemiş, neden gizleme ihtiyacı duymuş? Ee, Kısaca şuradan giriş yapalım. Ezoterizm nedir? Evet Kıvanç, iyi akşamlar dostum. İyi akşamlar Nedir Hüsnü. ezoterizm? Senin de bir fikrini alalım, oradan bakalım nasıl olur. Devam Şimdi ederiz. kelimelere takılmadan Hüsnü, yani ezoterizm, evet, içrek, batıni, her yönden her kelimeyi söyleyebiliriz ama ezoterizm temel olarak aslında maddesel olarak algıladığımızın ötesindeki gerçekliğin bilgisini ifade etme biçimidir. Bunu birçok şekilde yapabilirsin. O yüzden de çeşitli dalları çıkmıştır bunun. İnsan temel olarak bir maddesel, bir ruhsal şey olarak düşünüldüğünde bir maddedeki bilgiyi elde ediş biçimimiz vardır. Yani ne yaparız? Herhangi bir şeyi öğrenmek için araştırma yaparız, çalışma yaparız, deneyler yaparız. Eğer bilimle ilgiliyse, felsefe ise düşünsel çalışmalar yaparız ve bilgileri bir araya getirerek yeni sonuçlara çıkarız. Bu maddesel düzlemde bilgiyi oluşturuş biçimimizdir. Ezoterik sistemi farklı kılansa manevi düzlemde zaten hazır ve sabit olan bilgiye ulaşma çabası vardır. Bir şeyi oluşturmazsın. Oluşmuş ve zaten hali hazırdaki konuyu anlayıp kendinde bunu idrak etme sürecini tamamlamaya çalışırsın. Bu yüzden de ezoterizmin en önemli noktası maddeyle deneyimlenen şeylerden aksine manayla deneyimlenen şeyler olduğu için maddenin kısıtlıkları içinde ifade edilmesi güçtür. Zaten biraz sonra bunu detaylıca açacağız. Yani benim bakış açımdan bakarsak manayı, ruhu, yaratılışın maddede olmayan kısmını ifade etme çabası içinde olan tüm sistemin genel adıdır. Tüm çalışmaların İçselleştirebilme. genel adıdır. İçselleştirebilme. Yani alemde gördüğünü kendinde görebilme çabası. Evet, ama bunu içteki karşılığı, işte biraz sonra açacağım ben bunu. Evet, içselleştirme. Şöyle yapalım o zaman. Tarihi süreç, hani biz seninle daha önceki yaptığımız konuşmalarda bu işin animizme kadar, hani Göbekli Tepe'yi konuşmuştuk. Orada animizmin doğuşu, animizmin ortaya çıkması, sonra evrilmesi, yer altından gelen bilginin tabiri caizse yer üstüne çıkması. İlk alegorilerin, sembollerin o zaman doğması ve bunun oradan evrilerek bu günümüze gelmesi. Burada animizmle ilgili küçük bir parantez açıp onun ezoterizmle olan bağlantısını, yani doğadaki canlandırıcılığın aslında ezoterizmin temelleri olduğunu biraz buradan bahsetsek, buradan bir giriş yapsak, oradan Evet, yürüsek evet. tarihsel Zaten sürecinde. ezoterizm inanılmaz geniş bir dal. Aslında bildiğimiz haliyle maddesel bilginin dışındaki tüm bilgi sistemine uzanan yolların hepsi ezoterik olur.
Hepsi ezoterik bir sistemdir. Sadece bir şekil almıştır, bir yönde gidiyordur ya da gerçekliğin belli bir parçasını tanımlama derdi vardır. Çünkü ezoterizm tanımlanmış olanı maddede tanımlama gayretidir. Ama bunu insanın içine hissettirmen gerekir. Dıştan anlayabileceğin bir şey değildir. Şimdi animizm dediğimiz konu, yani ilk inanışlar diye düşünülen konu, aslında insanın doğayla daha iç içe olduğu zamanlar. Yani doğanın içinde yaşıyor bu insanlar ve doğanın her tür dönüşümünden etkileniyorlar. Orada bir Uyumlu. yanardağ patlasa, lodos esse ya da bir şey. Mesela lodos esinde biz de şu anda etkileniyoruz ama neden etkilendiğimizi bilmiyoruz. Dışarıda lodos var. Sen bütün pencereleri kapa, evden de burnunu çıkarma. Gene de vücudunda hassas neren varsa orada ağrı olur. Niye? Ben hiç dışarı çıkmadım. Rüzgarla karşılaşmadım. Çünkü biz doğanın içine grifitiz. Doğanın bir parçasıyız. Dışarıdaki bir değişim bizde de bir değişim yaratıyor. O insanlar bunu biliyordu. Bunun farkındaydı ve doğanın bütün sezişini, içteki sezişini bir şekilde anlamlı kılmaya çabaladılar. Yani bu biraz evvel dediğim gibi maddenin ötesindeki şeyi içsel olarak anlama çabası bu. Bu içsel Uyumlanma olanı süreci. Uyumlanma süreci. uyumlanma, içsel olanı maddesel olana indirgeme hali bir Şöyle de anlamda. şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Yani animizm o günün insanları, yani eski zamanda yaşayan insanlar kendini doğanın parçası olarak görüyorlar. Ama bugünün insanlarına baktığımız zaman doğayı ve etrafındakileri sanki kendine hizmet eder gibi görüyorlar. Kendileri bunun üstünde görüyorlar. Onun için bu kopukluk, zaman içerisinde bu kopukluk oluşmuş. Yani insan doğadan uzaklaştıkça bu kopukluğu yaşamış. Onun için de ezoterik bilgi, oradan gelen, kökünü oradan alan ezoterik bilgi kendini anlaşılmaz hale getirmiş. Aynen Çünkü öyle. onların gerçekliğiyle bizim gerçekliğimiz arasında çok büyük farklar var. Onlar doğanın içinde bir nasıl diyeyim, bir bütünün bir parçası, bir salkım üzümün bir üzüm tanesi gibi görüyorlar kendilerini. Ama biz bir salkım üzümün bize hizmet ettiğine inanıyoruz. Şimdi bu devirdeki bakış açısı bu. Yani menfaatimize olmasa ağaç bile dikmeyecek gibi bir pozisyondayız. Ama o zaman öyle değil. Ağacı içselleştirebilmek, en küçük cana bile kıymet verebilmek ve bu kıymeti anlayabilmek, yani animizm buradan kök aldığı için ve bugün insanlar bu bakış açısından biraz daha uzak olduğu için arada böyle bir uçurum var Evet, diye bir bir de açıklama yapmak istedim ben. evet, animizmdeki en önemli etken biliyorsun yaşamın ruhu. Yani her şeyde bir ruhu hissetme hali var. Yani içteki ruhuyla her tarafa yayılarak orayla eşleşmeye çalıştığı için o zamanın insanı her şeyin ruhu olduğunu hissetmiş ve onu deneyimlemiş. Ve bunu anlamlı kılmaya çabalamış. Bunun detayını anlamasa da, bunun ne katmanlı yapısı ne zarsı yapısı, hani bizim daha sonradan daha ileri düzeylerde konuşmada anlatacağımız yapıları anlamasa da en azından ruhsal kısmı hissetmeye çabalamış. Bu yüzden de insan çevresiyle bir bütün olduğunu, ruhsal bir bütünlüğü paylaştığını, kendinin bir bütünün parçası olduğunu anlamış. Demin dediğin gibi evet, insan şu anda kendini doğanın dışında bir yerde oturmuş dünyayı seyrediyor gibi algılıyor. Yani dünyanın bir parçası değil sanki insan. Kendini yalıtmış her şeyden ve bu yalıtımla birlikte çevresindeki her şeyi kendi algılayış biçimine göre değişebileceğine inanıyor. Bu yüzden animizm evet bence de ezoterizmin ilk çıkışıdır. Ezoterik bilginin ilk deneyimlenme halidir. Zaten sonra bu evriliyor. Animizm yanlış yollara da gidebiliyor. Politeizme dönüşüyor ama en dönüştüğü ve böyle hedefe doğru dümdüz gitmeye çalışan yolu şamanizmdir. Bunları bir ara bir detaylı ele alalım tabii. Zaten aktarım da, ezoterik bilginin aktarımı da bu bilinç farklılığı olan şamanların üzerinden olmuş zaten. Yani günümüze Evet, geliş açısı da böyle olmuş zaten. Hani şamanlık da bütün dünyada aynı anda pat 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 böyle her yerde birden çıkmış yani. Tek bir yerde değil de ne bileyim Güney Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da her yerde bir şamanlık çıkmış. O evrilirken şamanlar başka bir bilinç düzeyinde kalmışlar. İnsanlar o bilinç düzeyinden aşağı inmişler. İşte zaten ezoterizmin içrek olması, anlaşılamamış olması veya anlaşılamaz olması, bilginin hak edene verilmesi. Yani hak etmek için çabalaması, kendini yukarı çekip de başka bir bilinç düzeyinde yeni bilgilerle kuşatılması, aşağıdayken aslında o bilgileri hiçbir şey anlamayacak olması da buradan geliyor. Yani insanın aslında bu süreciyle alakalı. Yani animizmdeki dönüşüm, o doğanın içindeki doğallığı
Yani dedik ya biraz evvel, doğanın kendisi bir parça olarak, kendini doğanın bir cüzü olarak gören insanın doğanın hakimi olarak görmeye başladıktan sonra ki birbirinden yabancılaşmasından doğmuş ezoterizmin anlaşılması ve insanlara bilginin yavaş yavaş yedire yedire verilmesi, ki inisiyasyon, ileride bundan da bahsedeceğiz, bundan doğmuş. Yani bu e, önceki çağlarda, bu da herhalde milattan önce 15 bin, 16 bin, hani Göbeklitepe'den öncesi gibi düşünüyorum ben. Bu işlerin ortaya çıkma ve anlaşılma, fark edilme zamanı, öyle düşünüyorum ben. Oradan buraya doğru evrilmiş. Tabii Evet, zaten şimdi insan buyurun. kendini ezoterik sistemin getirdiği içsel kısmıyla tanımlamaya çalışırken daha doğanın içindeki yapıyı algılayışı daha güçlüydü ve zamanla insan egzoterik oldu. Yani dışsal oldu ve dış dünyayı olduğu haliyle deneyimlemesini daha önemli hissetmeye başladı. Dolayısıyla dışsal deneyimini kendini ifade etmenin aracı olarak kullanmaya başladı. Bunun en sıkıntılı noktalarından biri aslında dil gelişimidir. Yani dil hızlı anlaşmayı sağlamak açısından ve toplumsallaşma açısından çok doğru bir şeydir ama insanın kendini tanıması açısından doğru bir yol değildir. Dille kendini ifade etmeye çalıştığında kendine her zaman yavaş ve tıkanık bir sistemden bahsetmiş olursun. Çünkü kelimeler, biraz sonra zaten ezoterizmin niye böyle olduğunu anlatırken bu bilgiye dayanarak söyleyeceğiz. Kelimeler genel geçer kabullere göre anlam kazanırlar. Yani tüm dünya üzerindeki insanların bir konudaki fikri, bir duruma verdikleri isim üzerinden anlamlı kılınır. Halbuki ezoterik bilgi tüm dünyadaki insanların kabul ettiği bilgi üzerinden gitmez. Başka bir şey Yani anlatır. şu Onu mudur yani, kelimelerle ifade etmeye kalktığın zaman tıkanır kalırsın işte. kelimeler insanın önünü tıkayan, asıl kendi içindeki e, büyük farkındalığın üstünü örten o objeler, yani öyle düşünmek Evet, lazım. evet, aynen İnsanın öyle. bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela kör olan bir insanın işitme sezileri daha fazla gelişiyor. Biz şimdi görmediğimiz bir şeyle kulaklarımızla yorum yapmaya çalışıyoruz. Görmediğimiz bir şeyle alakalı. Bu kaybetmişiz yani. Görme yetimizi kaybetmişiz. Sadece duyduklarımızla yorum yapmaya çalışıyoruz. Duyduklarımızla yapmaya çalıştığımız yorum da sığ kalıyor görmediğimiz için. Ama eski insanlar bunu görüyordu. O gün bu farkındalık vardı. Ama bahsettiğin gibi sözler ve kelimeler, Lucy filminin sonunda da böyle diyor. İnsanlar kendilerini anlaşılacaklarını zannettikleri için diyor, kendileri kelimelerin arasında hapsettiler diyor. O filmin sonunda da böyle bir replik var. Evet, burada da kendini ifade etme çabasının aslında yanlış bir yere götürdüğü, dediğin gibi hani toplumsal anlamda doğru ama şey anlamda farklı olduğu ortaya çıkıyor. Evet, Tabii buradan devam edelim. sonuçta evrendeki bizim varoluşumuzun dışındaki bir durumu, gerçekliğimizi, hakikati anlamak için bir deneyim yaşıyoruz diyelim. Mesela şamanik bir deneyim yaşıyorsun. Şamanlık ki belli bir ok gibi, belli bir düzlemin belli bir parçasını anlamlı kılmaya çalışır. Onu şamanizmde anlatacağız ama bu şaman deneyimlediği şeyi kelimeyle ifade etmeye kalktığı zaman insanlara hiçbir şekilde gerçekliğiyle ifade edemez. Çünkü kullanacağın her kelime insanda maddesel bir duruma karşılık gelir. Çağrışım Duygusal, yapacak. evet, duygusal, içsel hissederek, sezerek anlatabilecek şekle sokmak zorundasın insanı. Ezoterik bir bilgiyi aktarmak için. Sezgileriyle anlamaya zorlamalısın. Zaten alegorilerin çıkış yeri budur. Sezgiye hitap Hemen eder. Mantığa, akla hitap etmez. İçinle sezmen, anlaman, o durumu duyumsamaya çalışman gerekir. Bu yüzden de ezoterik sistemler sembolizm ve alegori üzerinden yürürler. Herhangi bir şeyi hikayeleştirirler ya da görselleştirirler ama o görselin arka planında bir şey ifade etmeye çalışırlar. Senin aklının arkasında, iç dünyanda anlayabileceğin, anlamlı kılabileceğin bir şey olur bu. O yüzden hani en temel anlamıyla bir giriş olarak bunu söyleyelim ama e, ezoterik yolculuğun içinde evet animizm, şamanizm ama en çok bilinen kısımlarına değinelim bir de istersen. Biliyorsun ezoterik tabii ki. sistemler Hermes'e genelde atfedilir. Mısır Tabii. çıkışlı kabul edilir. Sen o konularda biraz bir şeyler söylemek istersen ona bakalım. Tabii bu Hermes meselesi her öğretide şeydir. Var olan bir şeydir. Ne bileyim işte Hermes, Yunan'da Hermes'tir. Mısır'da Tot'tur. İslam'da İdris'tir. İran'da Huşenk'tir. Böyle çok anlatımı var.
Şimdi bizdeki anlatımı, İslam'daki anlatımıyla İdris Aleyhisselam gökyüzüne kaldırılır ve orada ona bir bilgi verilir, ona bir bilim verilir. Bu bilimle tekrar dünyaya gelir. Bizde anlatılırken bizdeki kaynaklarda ağaca baktığı zaman kaç tane yaprağı olduğunu biliyordu falan diye anlatır. Aynı şekilde Hermes'te, Thoth'ta veya diğer farklı hermetik bilgiyi söyleyen insanların hepsinin ortak söylemi farklı bir bilimden, farklı bir ilimden ve bu Tanrı tarafından bu ilmin ona verilmesinden bahsedilir. Bu konuyla ilgili Yahudilikte apokrif kabul edilen bir kitap var, Enok'un kitabı diye. Evet. Orada da Yahudilikte de Enok, yani Nuh'un dedesi İdris, yani Metuşelah'ın babası. İdris'in karşılığı Yahudilikte de Enok'tur ya da Hanok'tur. Burada şeyden bahsedilir, işte Enok'un kitabından bahsedilir. Bu kitap şeyde çıkmış, 1780'lerde ilk defa ortaya çıkması. Etiyopya'da bir kilisede bir İngiliz albay buluyor bunu. Sonra bir nüshası da şeyde çıkıyor, Rusya'da bir kilisede çıkıyor bu kitabın. Tabi bu İncil'in bir parçası olarak Enok'un kitabı diye anlatılıyor. Bu kitabın anlatılışında bir sürü bir şey var yani. O kadar farklı yerlerde, farklı şekilde karşımıza çıktı ki bu Enok kitabı. Esseniler diye bir ekip var. Yani Yahudiliğin içinde bir ruhban takımı diyebiliriz. Beyaz giyerler vesaire. İşte Exodus'tan sonra, milattan önce 80'de yüzde ortaya çıkıp milattan sonra 70'de yüzde ortadan kaybolan 200 yıllık, 200-250 yıllık bir şeyden, tarikat gibi bir oluşumdan bahsedilir Esseniler. Essenilerin varlığı bilinir ama 1940'larda işte Kumran'da, mağaralarda bir şey tarafından, bir çoban tarafından kaybolan keçisini ararken bu mağaralarda 13, 14 mağarada bunlarla ilgili yazıtlar bulundu. İşte içeri bir taş atıyor, o taşta bir küpü kırıyor falan, ne var diye bakıyor, içeride bir sürü yazıtlar. Mağaralara yerleştirmişler ve ortadan kaybolmuş Esseniler. Burada bu yazıtları Ölü Deniz yazmaları da denir bunlara. Bunları araştırırken burada Enok'un kitabına rastlıyorlar. Aynı şekilde yani Etiyopya'da bulunan haliyle 1780'de milattan sonra 50'de, 60'da, 70'te oraya yerleştirilmiş yazıtların arasında Enok'un kitabından bahsediliyor. Enok'un kitabı işte kovulmuş meleklerden, yeryüzüne inmiş meleklerden, İdris'in, Enok'un dünyada yaptığı olaylardan, meleklerin dünyaya gelişinden, bu tip olaylardan bahsediyor. Hermetizm ve Hermes'le ilgili sadece Enok'un kitabında yok. Neydi, bir kitap daha vardı. Corpus Hermeticum'un başıdır. İşte Corpus Hermeticum kitabı, evet. bu Corpus Hermeticum başındaki Zümrüt tabletinin o metni zaten görüp görülebilecek en derin ezoterik bilgiyi içerir. Orayı anlamak çok zordur. Anlamlı kılmak da çok zordur. Yani ezoterik bilgi dediğimiz şey işte budur zaten. Okuduğunda direkt anlamadığın, bir yere koyamadığın şeylerdir. O başka bir duyuna seslenir çünkü senin. Yani mesela Hristiyanlıkta da aynı o Enok kitabı gibi Thomas İncil'i vardır mesela. O da Aynen. aslında ezoteriktir. Ama Enok tabii ki çok başka bir şey. O ciddi, ilginç bir metin o. Çözümlemesi, evet. Çözümlemesi tabii. kolay değil. Mesela Mısır'ın Ölüler kitabı çok ciddi ezoterik bir metindir. Tamamen görünenin ötesinde başka bir şeyi anlatır. Mekanizmayı anlatır. Ona da değiniriz. Tibet de aynı. Tibet'in Ölüler kitabı da aynıdır. Tabii aynı. Yani Tibetin Ölüler sadece kitabı daha doğrudan. Upanishadlar da öyle. Orta Doğu kaynaklı değil yani. İleri gittiğiniz zaman işte hoculuk, ne bileyim, işte Hint felsefesi, Tibet, bunlar da tamamen ezoterik bilgidir. Farklı bir penceredir ama sonuç aynıdır yani. Baktığın zaman içindeki sırlar, barındırdığı sırlar hep aynıdır yani. Corpus Hermeticum'un başında geçen Zümrüt tableti kayboldu ve bunun milattan sonra 300'de yaşayan, milattan sonra yaşayan yine Tiyanalı Apollonius tarafından bulunduğunu okumuştuk şeyde. Doktor Zeki Tez'in Yalanı kitabı. Apollonius'un buluş hikayesi vardır ya, o aşağı indim ve orada heykelin altında şey buldum. O Evet. biçimin kendisi realite değil. Gerçekte öyle bulunmuş değil. Bulunmuş O değil, anlatının evet. kendisi ezoterik zaten. O zaten Aynen. bir şey anlatıyor. Bunu sadece deneyimleyen adam anlar. O yüzden deneyim
bu tür sistemlerde, ezoterik sistemlerde her şeyin başıdır. Bütün o hani altıgen olsun, beşgen olsun fark etmez. Bütün sembolizm temelinde deneyimden çıkar. Ezoterik sistemleri, deneyimle elde edilen bilgileri bir insan başka bir insana aktarmak istediğinde ya da geriye bırakmak istediğinde o deneyimin kendisinin yapısını sembole çevirir. Ve sembolün kendisi bir dinamiği anlatır. O yüzden anlamı çok derindir. Sadece deneyimleyen anlar. Öbür türlü ona bakarsın, sen sürekli ona bir şeyler atfeder durursun. Kendi maddesel algın üzerinden gelen. Ezoterik Bu- sistemi bu- zor kılan bu işte. Bunun için mi ritüellere ihtiyaç duyar? Buradan buraya geçelim böyle. İşte aynı şey. Mesela ritüellere evet geçmeden önce mesela daha seninle yeni konuşmuştuk. Christian Rosenkrauss'un yaşamı hikayesi. Tamamen Evet. ezoterik. Tamamen ezoterik. Mesela bir gün senden Sabeden Torf'u dinleyeceğim. Mesela onun neden buraya geldiği, ne aradığı, neyle uğraştığı tamamen ezoterik bir bilgi üzerineydi. Yani Anadolu adam ezoterizmi üzerine. Evet. tabii çünkü ezoterizmin en ilginç noktalarından biri benim gözlemlediğim kadarıyla şu. Her toplum kendi ezoterik sistemini yaratmıştır. Her toplum kendi deneyim çizgisinden, kendi bilgi hazinesinden gerçekliğin bir noktasına dokunmuştur. O yüzden herhangi bir sistem üzerinden bakarak ezoterizmi anlayamayız ya da geçirdiği bilgiyi anlayamayız. Bütün sistemleri bir araya almak zorundayız. Mesela animizm baktığımız zaman tamam, o zaman insan sayısı çok azdı. Ya da Mısır'a baktığımız zaman zaten o sırada Mısır döneminde ne vardı? Sümer vardı. Öbür tarafta Hintliler vardı. Biraz Budizm başlangıçları, Budizm diyemeyiz de. İskitler vardı. Yani onlar vardı. Bir şey yoktu zaten ortada. Ama zaman içinde bu deneyim çizgisi dallandı, budaklandı. Her deneyim çizgisinden elde edilen bir parça olmaya başladı. Sabedendorf'un derdi neydi? Tasavvuftan gelen bilgiydi. Yani her çizgi kendine has ve özneldir. Şimdi ritüelik kısma geçersek, alegori diyelim ya da bir anlatı biçimi diyelim biz buna. Anlatı biçimi mesela herhangi bir sembolün açılımını sen bir deneyim çizgisi üzerinden bir mekanizmayı, bir kavramı anlatmak için kullanabiliyorsun. Sembolün gerçeğini bilenler için. Evet. Ve biraz evvel söylediğin gibi bunları doğru bir şekilde anlamadığın zaman bunların hepsini dünyada olan bütün olan biten şeyleri de doğru şekilde çözümleyemezsin. Bunları doğru anlamlı kılamazsın kendinde zaten. Şimdi alegoriler herhangi bir konunun konu bütünlüğü dahilinde içine insanın işletebilmek için yapılmış olan bir metinsel çalışmalardır. Mesela bu alegoriler bir resim tablosu da olabilir. Mesela biliyorsun bugün hani Hikaye de kitap olabilir. tanıtımında göstereceğiz. Birkaç orada resim vardır Manly Hall'un kitabında. Oradaki o birkaç resim, bu hatta bir tanesini söyleyeyim ben sana. Mesela Sefirot ağacı direkt olarak ezoterik bir alegoridir. Aslında orada tek bir betimleme yoktur. Orada çok bayağı bir ciddi betimleme vardır. Mesela gülaç simya formülü, geçen gün sen de söylemiştin ya. O gülaç simya Evet. formülü yazısı, resmi tamamen aslında bir alegoridir. Yani alegori illa hareket, yani tiyatral ya da bir sözel bir şey olması gerekmiyor. Resimsel şeyler de alegoridir. Bunları o şekilde düşünmek lazım, alegorileri. Mesela buradaki alegoriyi çözümleyebilmek için e, buradaki her bir parçanın doğru sembolik anlamını bilmen lazım. Burada mesele o. Mesela en çok alegorilerde bilinen nedir? Hep Yunan ya da şeylere atfedilen e, Isis, Persefon ve sırları vardır. Küçük sırlar, büyük sırlar vardır. E, bunların her biri alegorik birer anlatımdır.